Işık yılı nedir? Işık yılı, ışığın bir yılda aldığı mesafedir. Işık, yıldızlar arası uzayda saniyede 186 bin mil yani 300 bin kilometre ve yılda 5,88 trilyon mil yani 9,46 trilyon kilometre hızla geçer. Samanyolu galaksisinde yol alırken ışık yıllarına sıçrayın. Uzayın uçsuz bucaksız uzaklıklarını ölçmek için ışık zamanını kullanırız. Işığın belirli bir süre içinde kat ettiği mesafedir. Ayrıca ışık hızlıdır. Hiçbir şey ışıktan hızlı hareket etmez. Işık bir dakikada ne kadar uzağa gidebilir? 11 milyon 160 bin mil. Güneş ışığının yaklaşık 484 milyon mil uzaktaki Jüpiter'e ulaşması 43,2 dakika sürer. Işık hızlı ama mesafeler çok büyüktür. Işık bir saatte 671 milyon mil yol alabilir. Dünya, Güneş'ten yaklaşık 8 ışık dakikası uzaklıktadır. Güneş sistemimizin en ucuna, Oort bulutunun en uzak noktalarına ışık hızında bir yolculuk, çok uzaktaki hareketsiz kuyruklu yıldızlardan oluşan bir koleksiyon yaklaşık 1,87 yıl sürer. En yakın komşu yıldızımız olan Proxima Centauri'ye gitmeye devam edin. Ve ışık hızıyla 4,25 yılda varmayı planlayın. Kozmosun muazzamlığından bahsederken büyük sayıları bir kenara atmak kolaydır. Ancak gök cisimlerinin gerçekte ne kadar büyük, ne kadar uzak ve ne kadar çok sayıda olduklarına kafa yormak çok daha zordur. Örneğin öte gezegenlere diğer yıldızların etrafındaki gezegenler olan gerçek mesafeleri daha iyi anlamak için onları bulduğumuz tiyatrodan, Samanyolu galaksisinden başlayabiliriz. Galaksimiz, uzayda bir sarmal içinde dönen, yerçekimine bağlı bir yıldızlar topluluğudur. Şimdiye kadar elde edilen en derin görüntülere göre, gözlemlenebilir evrendeki yaklaşık 2 trilyon galaksiden biri. Bunların grupları galaksi kümelerine ve bunlar da üst kümelere bağlıdır. Üst kümeler, evren boyunca uzanan, karanlık boşluklarla serpiştirilmiş ve bütüne bir tür örümcek ağı yapısı ödünç veren muazzam tabakalar halinde düzenlenmiştir. Galaksimiz muhtemelen 100 ila 400 milyar yıldız içerir ve yaklaşık 100 bin ışık yılı çapındadır. Kulağa çok büyük geliyor ve en azından onu diğer galaksilerle karşılaştırmaya başlayana kadar öyle. Örneğin komşumuz Andromeda galaksimiz yaklaşık 220 bin ışık yılı genişliğindedir. Başka bir galaksi olan IC 1101, 4 milyon ışık yılı kadar genişliğe sahiptir. Yani ışık hızıyla bile seyahat etsek bu galaksilerin bir ucundan diğerine gitmek imkansız olacaktır. Işıktan daha hızlı bir seyahat aracı keşfedilmediği sürece bu şekilde olacaktır. NASA'nın Kepler Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemlere dayanarak, gökyüzünde gördüğünüz her yıldızın muhtemelen en az bir gezegene ev sahipliği yaptığını güvenle tahmin edebiliriz. Gerçekçi olmak gerekirse, büyük olasılıkla sadece tek gezegenlerden ziyade çok gezegenli sistemlerden bahsediyoruz. 100 milyarlarca yıldızdan oluşan galaksimizde bu, gezegen sayısını potansiyel olarak trilyonlara itiyor. Kepler ve diğer teleskoplar tarafından hem uzayda hem de yerde yapılan onaylanmış öte gezegen tespitleri artık 4000'in üzerine çıktı ve bu galaksimizin yalnızca küçük dilimlerine bakmaktan kaynaklanıyor. Bunların çoğu sıvı suyun yüzeylerinde birikmesi için doğru sıcaklıkta olabilecek küçük kayalık dünyalardır. Bilinen en yakın dış gezegen, Dünya'dan bir sonraki yıldız olan Proxima Centauri'nin yörüngesinde dönen küçük, muhtemelen kayalık bir gezegendir. 4 ışık yılı veya 24 trilyon milden biraz daha uzakta. Bir havayolu oraya jetle uçmayı teklif etse 5 milyon yıl sürecek bir yolculuk bu.
Bu dünya hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yakın yörüngesi ve yıldızının periyodik olarak parlaması yaşanabilir olma şansını azaltmaktadır. TRAPPIST-1 sistemi yaklaşık 40 ışık yılı uzaklıkta bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen, tümü kabaca dünyanın boyut aralığında olan 7 gezegenden oluşur. Büyük olasılıkla kayalıktırlar ve 4'ü yaşanabilir bölgededir. Yüzeyde potansiyel sıvı suya izin veren yörünge mesafesi ve bilgisayar modellemesi. Bazılarının sulu veya buzlu, dünyalar olma şansının yüksek olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde atmosferleri veya okyanusları olup olmadığını ve hatta yaşanabilirlik belirtileri olup olmadığını öğrenebiliriz. Samanyolu'nda bildiğimiz en uzak öte gezegenlerden biri Kepler 443b'dir. Işık hızında seyahat ederek oraya varmak 3000 yıl sürer. Ya da saatte 60 mil hızla giden 28 milyar yıl gibi bir zaman aralığı buna ne yazık ki ömrümüz müsaade etmiyor. Evren her şeydir. Tüm uzayı ve uzayın içerdiği tüm madde ve enerjiyi içerir. Hatta zamanın kendisini ve tabii ki sizi de içerir. Dünya ve Ay tıpkı diğer gezegenler ve onların düzinelerce uydusu gibi evrenin bir parçasıdır. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlarla birlikte gezegenler Güneş'in etrafında döner. Güneş, Samanyolu galaksisindeki yüz milyarlarca yıldızdan biridir. Ve bu yıldızların çoğunun dış gezegenler olarak bilinen kendi gezegenleri vardır. Samanyolu, gözlemlenebilir evrendeki milyarlarca galaksiden sadece biridir. Bizimki de dahil olmak üzere hepsinin merkezinde süper kütleli kara delikler olduğu düşünülmektedir. Tüm galaksiler, tüm yıldızlar ve astronomların gözlemleyemedikleri diğer tüm şeyler evrenin bir parçasıdır. Bu basitçe her şeydir. Yıldız oluşturan bulutsu V51, Samanyolu galaksisindeki en büyük yıldız fabrikalarından biridir. Bunun gibi yıldız fabrikaları milyonlarca yıl çalışabilir. V51'in sağ tarafındaki kavernöz kırmızı bölge daha eskidir ve nesiller boyu Güneşimizin kütlesinin en az 10 katı olan büyük yıldızlardan gelen rüzgarlar tarafından oyulduğu açıkça görülmektedir. Bölgedeki toz ve gaz, bu yıldızlar ölüp süpernova olarak patladığında daha da fazla süpürülür. Bulutsunun daha genç olan sol tarafında birçok yıldız gazı ve tozu temizlemeye yeni başlıyor. Evren garip bir yer gibi görünse de uzak bir yer değil. Şu anda nerede olursanız olun, uzay sadece 62 mil yani 100 kilometre uzaklıktadır. Gündüz veya gece, içeride veya dışarıda. Uyuyor, öğle yemeği yiyor veya sınıfta uyukluyor olsanız da uzay başınızın sadece birkaç düzine mil yukarısında. O da senin altında. Ayaklarınızın yaklaşık 8.000 mil 12.800 kilometre altında. Dünyanın diğer tarafında dış uzayın acımasız boşluğu ve radyasyonu gizleniyor. Aslında şu anda teknik olarak uzaydasınız. İnsanlar sanki uzay oradaymış ve biz buradaymışız gibi, sanki dünya evrenin geri kalanından ayrıymış gibi uzayda derler. Ancak dünya bir gezegendir ve tıpkı diğer gezegenler gibi uzayda ve evrenin bir parçasıdır. Tesadüfen burada bir şeyler yaşıyor ve bu özel gezegenin yüzeyine yakın çevre, bildiğimiz şekliyle yaşam için misafirperver. Dünya, kozmozda küçük, kırılgan bir istisnadır. İnsanlar ve gezegenimizde yaşayan diğer şeyler için neredeyse tüm kozmos düşmanca ve acımasız bir ortamdır. Gezegenimiz Dünya, yalnızca uzayda değil, zamanda da bir vahadır. Kalıcı gibi görünebilir, ancak tüm gezegen, evrenin ömrü içinde geçici bir şeydir. Evrenin başlangıcından bu yana geçen zamanın yaklaşık 2/3'ünde Dünya yoktu. Mevcut haliyle de sonsuza kadar sürmeyecek. Bundan birkaç milyar yıl sonra Güneş genişleyerek Merkür ve Venüs'ü yutacak ve Dünya'nın gökyüzünü dolduracak.
Hatta dünyanın kendisini yutacak kadar genişleyebilir. Emin olmak zor. Ne de olsa insanlar kozmosu deşifre etmeye daha yeni başladılar. Uzak geleceği doğru bir şekilde tahmin etmek zor olsa da uzak geçmişi biraz daha azdır. Bilim adamları dünyadaki ve asteroitlerdeki izotopların radyoaktif bozulmasını inceleyerek gezegenimizin ve Güneş sisteminin yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştuğunu öğrendiler. Evrense yaklaşık 13,8 milyar yaşında görünüyor. Bilim adamları bu sayıya en eski yıldızların yaşlarını ve evrenin genişleme hızını ölçerek ulaştılar. Ayrıca genişlemeyi neredeyse tamamı bizden ve birbirinden uzaklaşan galaksilerden gelen ışıktaki Doppler kaymasını gözlemleyerek ölçtüler. Galaksiler ne kadar uzaksa o kadar hızlı uzaklaşıyorlar. Yerçekiminin galaksilerin hareketini birbirinden yavaşlatması beklenebilir. Ancak bunun yerine hızlanıyorlar ve bilim adamları nedenini bilmiyorlar. Uzak gelecekte galaksiler o kadar uzakta olacak ki ışıkları dünyadan görülemeyecek. Başka bir deyişle evrendeki madde, enerji ve her şey uzayın kendisi dahil geçen cumartesi bugün olduğundan daha yoğundu. Aynı şey geçmişte herhangi bir zaman için söylenebilir. Geçen yıl 1 milyon yıl önce, 1 milyar yıl önce. Ama geçmiş sonsuza kadar devam etmez. Bilim adamları galaksilerin hızlarını ve bizden uzaklıklarını ölçerek yeterince geriye gidebilirsek, galaksiler oluşmadan veya yıldızlar hidrojeni helyuma dönüştürmeye başlamadan önce şeylerin birbirine o kadar yakın ve sıcak olduğunu keşfettiler ki atomlar oluşamaz ve fotonlar oluşamaz. Gidecek hiçbir yeri yoktu. Zamanda biraz daha geriye her şey aynı noktadaydı. Ya da gerçekten tüm evren sadece içindeki madde değil tek bir noktaydı. Yine de evrenin doğduğu noktayı ziyaret etmek için bir görevi düşünerek çok fazla zaman harcamayın. Çünkü bir kişi Big Bang'in meydana geldiği yeri ziyaret edemez. Evren karanlık, boş bir uzay değildi ve içinde tüm maddenin fışkırdığı bir patlama meydana geldi. Evren yoktu, uzay yoktu. Zaman evrenin bir parçasıdır ve bu yüzden var olmamıştır. Zaman da büyük patlamayla başladı. Evren zamanla genişledikçe uzayın kendisi tek bir noktadan muazzam kozmosa doğru genişledi. Evren var olan tüm enerjiyi ve maddeyi içerir. Evrendeki gözlemlenebilir maddenin çoğu yalnızca bir proton ve bir elektrondan oluşan en basit atomik element olan hidrojenin bireysel atomları şeklini alır. Atom aynı zamanda bir nötron da içeriyorsa bunun yerine döteryum olarak adlandırılır. Elektronları paylaşan iki veya daha fazla atom bir moleküldür. Trilyonlarca atom birlikte bir toz parçacığıdır. Birkaç ton karbon, silika, oksijen, buz ve bazı metalleri birlikte ezin ve bir asteroidiniz olsun. Veya 333 bin dünya kütlesi hidrojen ve helyumu birlikte toplayın ve güneş benzeri bir yıldızınız olur. Pratiklik adına insanlar madde yığınlarını özelliklerine göre sınıflandırır. Galaksiler, yıldız kümeleri, gezegenler, cüce gezegenler, haydut gezegenler, aylar, halkalar, bukleler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, rakunlar. Hepsi birbirinden farklı özellikler sergileyen ancak aynı doğa yasalarına uyan madde topluluklarıdır. Bilim adamları bu madde yığınlarını hesaplamaya başladılar ve ortaya çıkan rakamlar oldukça çılgınca. Ev galaksimiz Samanyolu en az 100 milyar yıldız içerir ve gözlemlenebilir evren en az 100 milyar galaksi içerir. Galaksilerin hepsi aynı boyutta olsaydı bu bize gözlemlenebilir evrende 10 milyar veya 10 sekstrilyon yıldız verirdi. Ancak evren göremediğimiz veya doğrudan gözlemleyemediğimiz bir yığın madde ve enerjiyi de içeriyor gibi görünüyor. Tüm yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, susamurları, kara delikler
ve bok böcekleri birlikte evrendeki şeylerin %5'inden daha azını temsil ediyor. Geri kalanın yaklaşık %20'si karanlık madde ve %68'i karanlık enerjidir. Ve bunların hiçbiri uzaktan bile anlaşılamamıştır. Karanlık madde ve karanlık enerji olmasaydı anladığımız evren çalışmazdı ve bilim adamları onları doğrudan gözlemleyemedikleri için karanlık olarak etiketlenirler. En azından henüz değil. Evrenin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve ne kadar geniş olduğu konusundaki insan anlayışı çağlar boyunca değişti. Sayısız yaşam boyunca insanların evreni anlamak için çok az yolu vardı ya da hiç yoktu. Uzak atalarımız bunun yerine her şeyin kökenini açıklamak için mite güvendiler. Atalarımızın kendilerini icat ettikleri için mitler, gerçekliğin doğasından ziyade insani kaygıları, umutları, özlemleri veya korkuları yansıtır. Bununla birlikte birkaç yüzyıl önce insanlar bilgi arayışına matematik, yazı ve yeni araştırma ilkelerini uygulamaya başladılar. Bu ilkeler tıpkı bilimsel araçlar gibi zamanla rafine edildi ve sonunda evrenin doğası hakkındaki ipuçları ortaya çıktı. Sadece birkaç yüzyıl önce insanlar nesnelerin doğasını sistematik olarak araştırmaya başladıklarında bilim adamı kelimesi bile yoktu. Araştırmacılara bir süre bunun yerine doğa filozofları deniliyordu. O zamandan beri evren hakkındaki bilgimiz ard arda ileri sıçradı. Astronomların bizim galaksimizin ötesindeki galaksileri ilk kez gözlemlemelerinin üzerinden sadece bir asır kadar önceydi. Ve insanların diğer dünyalara uzay aracı göndermeye başlamasının üzerinden sadece yarım asır geçti. Tek bir insan yaşamı süresi içinde uzay sondaları dış güneş sistemine seyahat etti ve en dıştaki 4 dev gezegenin ve onların sayısız uydusunun ilk yakın çekim görüntülerini geri gönderdi. Geziciler ilk kez Mars'ta yüzey boyunca döndüler. İnsanlar kalıcı olarak mürettebatlı, dünya yörüngesinde dönen bir uzay istasyonu inşa ettiler. Ve ilk büyük uzay teleskopları kozmosun her zamankinden daha uzak bölgelerinin dudak uçuklatan görüntülerini sunuyordu. Yalnızca 21. yüzyılın başlarında gökbilimciler diğer yıldızların etrafında binlerce gezegen keşfettiler. İlk kez yerçekimi dalgalarını tespit ettiler ve bir kara deliğin ilk görüntüsünü ürettiler. Sürekli gelişen teknoloji ve bilgiyle ve hayal gücünde hiçbir eksiklik olmadan insanlar kozmosun sırlarını açığa çıkarmaya devam ediyor. Yeni içgörüler ve ilham verici fikirler bu arayışa yardımcı olur ve aynı zamanda ondan kaynaklanır. Henüz galaksideki milyarlarca yıldızın en yakınına bile bir uzay sondası gönderemedik. İnsanlar kendi güneş sistemimizdeki tüm dünyaları keşfetmediler bile. Kısacası bilinebilen evrenin çoğu bilinmeyen olarak kalır. Evren yaklaşık 14 milyar yaşında. Güneş sistemimiz 4,6 milyar yaşında. Dünyada yaşam belki 3,8 milyar yıldır var ve insanlar sadece birkaç 100.000 yıldır var. Başka bir deyişle evren, türümüzün sahip olduğundan kabaca 56.000 kat daha uzun süredir var olmuştur. Bu ölçüye göre şimdiye kadar olan hemen hemen her şey, insanlar var olmadan önce de öyleydi. Elbette bir sürü sorumuz var, kozmik anlamda. Buraya yeni geldik. Kendi güneş sistemimizi keşfetmeye başladığımız ilk birkaç 10 yıl sadece bir başlangıç. Buradan sadece bir insan ömründen sonra evrene ve evrendeki yerimize dair anlayışımız şüphesiz bugün ancak hayal edebileceğimiz şekillerde büyüyecek ve gelişecek. Paso Video ekibi olarak bu bölümümüzü burada noktalıyoruz. Evrendeki yolculuğumuz ve keşiflerimiz hız kesmeden devam edecek. Şimdilik hoşça kalın.